Bugün bir soruyla başlamak istiyorum. İnsan en çok neden yorulur? İnsanlar bazen hastalıklardan yorulur, bazen panik ataklardan yorulur, bazen koşuşturmaktan, bazen çalışmaktan, bazen toplumdan, yaşadıklarından yorulur. Ama bir hekim, bir cerrah ve bir insan olarak bana sorarsanız, insan en çok içinde susturduklarından yorulur. İçinde susturduklarından yorulmak. Bu sezon burada pek çok şey konuştuk. Bazen hastalık konuştuk. Bazen panik atak konuştuk. Bazen sağlıklı yaşam konuştuk. Bazen hastalıkları tarif ettik. Ama bugün bir hekim gibi, bir cerrah gibi, hatta bir insan gibi konuşacağız. Çevremde gördüğüm çağın en büyük yorgunluğu bana sorarsanız iyiymiş gibi yapmak. Nasılsın, iyi misin diye soranlara otomatikman iyiyim der geçersiniz. Ama hiç kimse ben iyi değilim, ben yoruldum diyebilme cesaretini kolay kolay gösteremez. Hastalarıma ve çevreye baktığım zaman pek çok insan yardım istemez gözükür. Yıllarca güçlü olmak, saygın olmak zorunda bırakılmışlardır. Çoğunlukla acılarını sessiz yaşamak zorunda bırakılmışlardır. İyiyim derken içlerindeki acıyı, içlerindeki problemleri susturmak zorunda kalmışlar ve onlarla birlikte yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Bir hekim olarak yaşadığım bu çağın insanlarıyla birlikte geçirdiğim hayatta öğrendiğim şey insanların bazen yapmak değil, anlaşılmak istediklerini gözlemlemektir. Çünkü insanlar muayene odasına ağrılarıyla, hastalıklarıyla değil, çoğu zaman yalnızlıklarıyla gelirler. Bakıyorsunuz, tetkikler temiz, laboratuvar tahlilleri mükemmel. MR'lar, ultrasonlar, yapılan tüm tetkiklerden sonra muayenehanenize gelen hastaya iyisin, herhangi bir şeyin yok dediğinizde çoğu yorgun gözlerle dikkatlice bakarak iyi ama doktorum ben iyi değilim derler. Çünkü bazı ağrıların filmi çekilmez. Bazı yaralar röntgende gözükmez. Bazı tetkikler görünmeyen bir yalnızlığın varlığını işaret etmez çoğu zaman. Onlar daha çok sevgiye, daha çok anlaşılmaya, daha çok birlikte olmaya susamışlardır. Çünkü biz büyüyoruz ama içimizdeki çocuk büyümüyor. Pek çoğumuz hala babasından bir aferin, annesinden bir takdir, çevresinden sevgi dolu bir yaklaşım bekliyor. Toplumun içerisinde yapayalnız kalmaktan, bireysel anlaşılmamaktan ürküyorlar ve korkuyorlar. Sevilmek ve anlaşılmak için iyi biri olmaya gayret gösteriyorlar. Çünkü çocukluklarında onlara iyi bir insan olmak, başarılı bir insan olmak, toplumda öne çıkmak, ayakta durmak öğretiliyor sürekli. Sonra büyüyorlar. İçlerindeki yalnızlıklarla ve başarı hırsıyla herkese yetişmeye çalışıyorlar. Ailesine, arkadaşlarına, çocuklarına, çevresine, topluma, ülkesine ve hatta tüm sorumluluklarına erişmeye çalışıyorlar, yetişmeye çalışıyorlar. Ama hiç kimse ona sormuyor. Sen nasılsın? İçindeki sen nasılsın? Ve bir gün aynaya bakıp şunu fark ediyor. Herkese yetişmeye çalışırken kendisine yetişmek,
kendisiyle ilgili kararlar verebilmek ve kendisi için büyümenin es geçildiğini, farkına varılmadığını ve kendisini kendi duyguları içerisinde unutup kaybettiğini görüyor. Hayat zannettiğiniz kadar uzun değil. Bir gün annenizin yaptığı yemeği son defa yiyeceksiniz. Babanız size son defa nasihat edecek. Arkadaşlarınız, dostlarınız, kardeşlerinizle birlikte son defa kahkahalar atacaksınız. Ama bunun son olduğunu asla fark etmeyeceksiniz. Bu yüzden kendinizi yormayın. Kırgınlıklarınızı büyütmeyin. Dargınlıklarınızı çözmeye gayret edin. Ve tabii ki kendinize karşı anlayışlı ve mültefit olun. Dostluklarınızı ertelemeyin. Hayatınızı sessiz yaşamayın. Çünkü insanlar bazen ilaç istemez. Gerçekten anlaşılmak ister. Gerçekten bilinmek ister. Umarım siz kendisini ertelemeden yaşayanlardan olursunuz. Kendinizi ertelemeyin. Hayatı yaşayın. Çünkü hayat düşündüğümüz kadar uzun değil. Sadece yaşayanlardan değil, hayatı gerçekten hissedenlerden ve içinde pek çok şeyi susturmayanlardan olun. Çünkü içinde susturduğunuz her şey polikliniklerde ya da muayenehanelerde psikosomatik hastalık dediğimiz psikik kökende başlayıp insanların tüm organlarında akıl almaz sorunlar yaratan, adaptasyon sorunları yaratan pek çok hastalığın nedeni olur içinizdeki yorgunluklar ve durgunluklar ve susturduklarınız. Bu sezon bana mesaj atan herkese, kendimizi bulduk diyenlere, birbirimizi bulduk diyenlere, yolumuz ve aydınlığımız ve kendimizi keşfetmemize sebep oldunuz diyenlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Eğer bugün yorgun hissediyorsanız, eğer bugün içiniz kanıyorsa sakın pes etmeyin. Asla unutmayın. Her şey geçer. Bu da geçecek. Kendinizi yorgun, kırgın, üzgün olduğunuz zamanlarda sevmek yerine sadece başarılı olduğunuz zamanlarda sevmeye kalkarsanız eğer bu tip psikosomatik hastalıkların problemlerini de birlikte yaşarsınız. Kendinizi üzgün, kırgın, yorgun olduğunuz zamanlarda da sevmeyi mutlaka öğrenmelisiniz. Kendiniz için öğrenmelisiniz. Kendinize iyi davranın. İçinizde biriktirerek yorulmayın. Kendinizi ertelemeden yaşayın. İçinizdeki insanla ve susturduklarınızla yüzleşin, tanışın. O zaman sadece hayatı sıradan bir şekilde yaşayan değil, hayatı hisseden, hayatı özümseyen, hayatla birlikte olan, gerçekten yaşayanlardan olursunuz. Her zaman hayat denilen bu savaşta gerçekten başarılı, gerçekten kendini yaşayanlardan olursunuz. Akıp giden saatin kıymetini bilmelisiniz. İnsan için liman yok, sahil yok zaman için. O geçer, biz göçeriz. Bu videoyu bir sezon finali olsun diye yaptım. Yaşadıklarımızdan, söylediklerimizden, hayata dair algılarımızdan yola çıkarak bir sezon finali oluşturmak. Tekrar teşekkür ediyorum tüm yorumlarınıza, tüm beraberliklerinize, tüm birlikteliklerinize. Yeni sezonda, yeni limanlarda yeniden birlikte olmak, sağlıklı ve mutlu yaşamak ve gerçekten hayatı yaşamak isteyenlerle birlikte olmak için yeniden yola çıkacağız. Hepinize saygılar ve sevgiler iletiyorum. Hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum.